Abdullah Kavukçu'nun yaptığı açıklamalarda bir ifade vardı. O istediğimiz oyuncunun takımı da Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden bu transfer süreci uzayabilir demişti. Bu ismin Atalantalı Ederson olduğu haberleri çok sık çıktı. Bugün değeri 40 milyon euro, 26 yaşında, 6, 8, 10 numara pozisyonda oynayabiliyor. 2 yıldır Brezilya milli takımına çağrılıyor. Atalanta'da 154 maçta 14 gol atıp 5 asist yaptı. 2023-2024'te Atalanta ile Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşadı ve Atalanta 22 milyon euroya transfer etmişti. B planı olarak da Nijeryalı Onyedika gündemde diyerek hemen Kutlu'ya dönüyorum. Kutlu, özellikle Ederson konusunda bugün çok fazla haber gördüm. Evet. Galatasaray'ın geniş bir listesi var. Aslında Ederson ismi biraz neyi çağrıştırıyor? Senin açıklamalarından yola çıkarak başlayalım dilersen. Galatasaray'ın aslında A+ kalite dediğimiz, yani en iyi orta saha oyuncularından oluşan bir listesi var. Ama bu transferi yapmak ne kadar kolay dersen çok zor. Gerçekçi yaklaşmak gerekiyor. Çünkü saydığın özelliklerde bir oyuncu, Brezilya milli takımında oynayan bir oyuncuyu devre arasında kulübünden almanız için normalde ödenecek bonservis bedelinden çok yüksek bir meblağı elinizden çıkartması gerekiyor kulübün. Ama Galatasaray'ın hedefi orta sahada direkt olarak 6 numarada oynayacak bir oyuncu transfer etmek. Neden 6 numaraya dikkat çekiliyor? Okan Hoca özellikle Lemina'nın bu sezon 3 maçtaki stoper performansından memnun. Lemina ile ilgili elimizdeki veriler neler? Stoperde bu sezon o 3 maçta iyi oynaması. Bunun dışında oyun kurulumu, fiziksel üstünlüğü ama istikrar anlamında bazen problem yaşıyor. Yani dinlendirilmesi gereken maçlar var. O yüzden Okan Hoca direkt olarak 6 numarada bir oyuncu transferi istiyor ki hem Lemina'yı dinlendirebilsin, hem bunun yanında Torreira'yı biraz daha ön alan baskısına göndermek. Çünkü Torreira Okan Hoca'nın taktik planında ön alan baskısındaki en kritik, en önemli oyuncu. Yani birçok maçı sayabilirim burada. Hemen Beşiktaş karşılaşması aklıma geliyor. Ndidi'den kazandığı top, gelen gol. O yüzden Okan Hoca bir 6 numara istiyor. Lemina neden stoperde düşünülüyor? Orta sahanın dışında Galatasaray'ın bir stoper ihtiyacı da var. Zaten geniş kadroyu elinize aldığınız anda Galatasaray'ın kadrosunda eksik bölgeler nereler? Bir orta saha, iki stoper. Orta sahada 6 numaraya bir transfer yapılırsa Lemina aynı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında olduğu gibi bazen stoperde kullanılacak. Ederson isminden bahsettiğin çok yüksek bir meblağ. Bunun dışında diğer oyuncular da var ama ben Ederson ismiyle başlayarak şöyle biraz onları detaylandırayım. Şimdi devre arasında transfer yapmanın bazı riskleri var. Nedir bu riskler? Öncelikle kendi kulübünde oynayan bir oyuncunun bonservis bedeli 3 iken almak istiyorsanız bu 10-15 oluyor. 2, eğer kendi kulübünde forma giyemiyor ama beklentinizin yüksek olduğu bir oyuncu, o da bir çıkış arıyorsa aldığınız anda kadroda oynatmanız gerek ve bunun yanında da oyuncudan performans alıp alamayacağınız soru işareti. O yüzden devre arası transferi yapılacaksa acele etmeden doğru anda doğru profil üzerine gidilmesi gerekiyor. Benim aldığım bilgiler şu şekilde: Galatasaray'ın evet bu A kalite dediğimiz bir oyuncu transferi gerçekleştirecek. Ama şu anki gidişat biraz sezon sonu satın alma opsiyonunun kullanımı Galatasaray'da olacak şekilde bir kiralık transfer üzerinde. Çünkü devre arasında zaten bir transferi Peki yapmak buna aday maliyetli isim ve zor. hangisi? Ya az önce saydığımız isimler zaten. Mesela senin Neves. bahsettiğin, şimdi Ruben Neves'le ilgili durum biraz daha Onu farklı. birazdan Onyedika. 17K Okan Hoca'nın bir sene önce istediği bir oyuncuydu. Şu an hala listede. Gelecek vadeden bir oyuncudan bahsediyoruz. Direkt olarak 6 numarada bir oyuncu ama A+ dediğimiz, hani en üst seviyedeki bir orta saha mı? Hayır. Listedeki daha alt sıralardaki oyunculardan bir tanesi. Son derece yüksek bir bonservis bedeli. Yaklaşık 30 milyon euroya yakınlık bir bonservis bedelinden bahsediliyor. O yüzden ben şunu belirteyim. Benim yaptığım görüşmeler neticesinde biraz satın alma opsiyonuyla kiralanma şeklinde Galatasaray'ın burada bir transfer yapacağı. Doğal olarak 2 Ocak'ta transfer dönemi başlıyor. Herkes bir an önce bitirilmesini istiyor ama unutulmaması gereken konu şu. Az önce bir senin bahsettiğin Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncular, örneğin Atalanta'da forma giyen Ederson ismi. Bunun dışında yine Onyedika ismi. Bu oyuncular da Şampiyonlar Ligi'nde kendi takımlarında oynadığı için Evet. doğal olarak zaten ikisinde de alsanız oynatamayacaksınız. Listeyi Manchester City maçından sonra yenileyebileceksiniz. Ve kendi kulüplerin de henüz durumları netleşmiş değil. O yüzden biraz daha Galatasaray burada inceleyerek yoluna devam edecek. Evet. Ruben Neves'ten bahsedeyim. Ruben Neves bizim az önce Onun bahsettiğimiz... grafiği de var. Ortaya arkadaşlarımız sanıyorum onu verirler. Ruben Neves bir grafik de hazırlamış arkadaşlarımız. Okan Hoca'nın Ekrana istediği geliyor. oyunculardan biri. Bu arada her takım orta sahasında kullanmak ister. Bendeki bilgi, kulübü 3 yıllık bir kontrat önerdi. Ancak henüz kendisi kabul etmedi. Avrupa'da futbol hayatına devam etmek istiyor. Sezon sonu itibariyle kontratı bitiyor. Şu an İngiltere'den Newcastle United'la beraber Tottenham'ın ilgisi var. İki kulüp transfer etmek istiyorlar. Ama bazı gerçeklikler var. Nelerdir bunlar? Şimdi 6 ay sonra kontratı bitecek ama şu an kulübünden aldığı maaş 20 milyon euro. Oo. Yani Galatasaray'ın zaten o sene Net için maaş. evet, eline geçen Net maaş. Yani inanılmaz bir paradan bahsediyoruz. Şimdi Osimhen, Sané, Icardi, Acayip yükselir maliyet. inanılmaz bir Hele maliyetten Şampiyonlar Ligi'nde bahsediyoruz. devam edemezsen çok büyük yük olur. Ve şunu da unutmayalım, 6 ay olduğu için
kadronuza katmanız için bir bonservis de ödemeniz gerek. Bunların hepsi risk. Şimdi Galatasaray burada işte bu liste üzerinde bir çalışma yapıyor. Ama Ruben Neves eğer kulübünde kalırsa sezon sonu sözleşmesi biteceği için Galatasaray aynı Leroy Sané'de olduğu gibi başta Ruben Neves olmak üzere sezon sonu kontratı bitecek veya kontratı devam eden ama Galatasaray'da oynamak isteyen birçok oyuncu var. Yıldız isimler bunlar. Bu oyuncuları kadrosuna katmak istiyor. Ama devre arası için ben orta sahanın satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali olduğunu söyleyeyim. Ugarte ismi çok konuşuluyor mesela. Evet. Manchester United forması giyiyor. Uruguaylı, Lucas Torreira, Fernando Muslera. Uruguaylıların Galatasaray'la hatta Türkiye ile zaten bağları çok kuvvetli. Bir çıkış aramak istiyor ama oyuncu Mendes'in oyuncusu. Aslında Mendes oyuncuyu biraz da oradan çıkartmak istiyor. O yüzden kendisi de Galatasaray'a sunmak istedi. Ama listedeki oyunculardan biri de olsa öncelik değil, bekletiliyor. Bir diğeri Andre. Ya şüphe yok ki en iyiden başlayarak şartlar zorlanacak. Evet. Kademe kademe olmadı bir tık altı, olmadı bir tık altı. Ama en iyisi için acele etmek doğru değil. Çünkü Tabii. devre arası transferinde hata yapma ihtimaliniz her zaman Direkt çok gelip daha fazla. oynamalı. Yani direkt takıma koyman lazım. Zaten o yüzden Okan Hoca'nın istediği direkt olarak 11 oyuncusu transfer edin. Yani geliştirilecek isimler Evet. daha farklı. Andre'den bahsedeyim. Wolverhampton forması giyiyor. Galatasaray'da Okan Hoca'nın en çok istediği isimlerden biriydi. Ama ne menajeriyle ne oyuncuyla henüz bir görüşme gerçekleşmedi. Kulübüyle kurulan kontak sonrası 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklentisi var. O yüzden şu an listede en alt sıralardaki oyunculardan bir Ben tanesi. bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Sevgili Kutlu hani bilebilir, bilmeyebilir. Çünkü Evet. şu an aklıma geldiği için geçen hafta programda konuştuk. Hepimiz yayınlarda belki aynı şeyi hemen hemen söyledik. Dedik ki hani Galatasaray'ın işte Sara, Lemina, Torreira üçlüsü çok övülüyor. İyi güzel ama bunun tabii ki sezonu çıkarması mümkün değil demiştik. Son gün transferi İlkay geldi tamam. Ama hala ve hala Şampiyonlar Ligi olacağı için ve çok zorlu maçlar olacağı için demiştik ki oraya bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç var. Evet. Ve ben nasıl oldu da Galatasaray yönetimi bunu alamadı veya niye almadı ki Hakan çok istiyordu gelmeyi. Hakan olmaz başka bir isim olur. Olmadı. Şimdi 40 milyon 30 milyon bonservislerden bahsediliyor ya bilmediğim için soruyorum. Belki sende o bilgi vardır. O yüzden de hani fazla eleştirmeyeyim. Devre arasında 40 milyon verebiliyorsa Galatasaray 30 milyon verebiliyordu. 25 milyon neyse o bonservis bedeli. Bunu sezon başında da verebilir miydi? Verebilirdi. Hatta Çok ciddi bir yönetim hatası o zaman. ama kadro Planlama değil mi? Transfer tabii planlama yani. burada hem limitlere biraz dikkat edildi. Hem transfer yapılırken abi mesela Hakan Çalhanoğlu için ilk temas kurulduğunda o görüşme gerçekleşmeden önce Osimhen transferinin bitmesi gerekiyor. Tamam. Öncelik oraya verilmişti. Daha sonra burada- transferin son günü geldi. Transferin son günü Hakan Çalhanoğlu'nu almak için Galatasaray Inter kulübüyle zaten çok yayın yapmıştık o dönem beraber hatırlıyorsun. Kontak kurduğunda transferin son günü Inter'in en önemli oyuncusu doğal olarak 30 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli Araya bir talep giriş ettiler. yapabilir miyim? Orada o süreçte Fenerbahçe olayında gündeme gelmesi o transferde bir frene basmaya sebep oldu diye düşünüyor musun? Maliyet. Tamamen maliyet Maliyet. hesaplaması yapıldı. Galatasaray farklı orta saha oyuncular üzerinde de görüştü ama şimdi oradaki durum aslında biraz daha şu şekilde. Okan Hoca kadro planlamasında bence orta sahada bu kadar üst üste sakatlık yaşanabileceğini, etkilenebileceğini bence planlayamadı. Bunu net şekilde söyleyelim. Bu sezon başı yapılan planlamada bir hata olduğunu Senat abinin söylediği gibi gösteriyor. Zaten aklın yolu biridir Senat. İnan sen araya girmeden önce ben kafamda kurduğum soru ya Galatasaray sezon başı bu kadar transfer yaptı. Ara transferde bu kadar hala isim konuşuyorsak bir planlama hatası Tabii tabii. üzerine Çok, konuşamaz hani, mıyız? hani devre arasında şimdi Aklın yolu bir. bunu Yani verebiliyorsa niye sezon başına vermedi de sıkıntı yaşıyor. Bir de orada şimdi sen tabii güzel bilgiler verdin. Hani biz de bazen doğal olarak hani tam senin kadar bilgi sahibi olamıyoruz. Şey için sormaya çalışıyorum. Mesela maliyet hesabı dedin ya şimdi 30 milyon fazla geldiyse Galatasaray'a şimdi 30 milyon vermesi lazım bir oyuncu için. Ama devre arasındaki benim öğrendiğim plan satın alma opsiyonuyla kiralanma şeklinde. O ekonomik olarak. Evet, hem ekonomik Ama o olarak- çözülebilirdi. Sezon başında başka bir oyuncuyla satın almak Kesinlikle istiyor. çözülebilirdi. Hani Oradaki bence belirleyici nokta ne oldu abi? Şu, şimdi Galatasaray'ın geniş kadrosu hesaplanırken ki bence hata olduğunu hala söylüyorum. Torreira, Sara, bunlar dışında işte İlkay son gün geldi, Lemina. Bu oyuncuların doğal olarak sakatlanma ihtimali. Ayrıca Okan Hoca bundan bir sezon önce biliyorsunuz Zahalar, Ziyech'ler. Bazen kadroda çok oyuncu olunca işte onları idare etme konusunda acaba problem olabilir mi? Bazen oynamayınca mutsuz olan oyuncular olabilir mi? Burada bence planlamada bir hata yapıldı. Çünkü Kerem da itiraf Demirbay. ediyor bunu zaten. İki Diyor sezon ki- önce Kerem Demirbay oynamadığında mutsuzdu mesela. ya tamam ama yani ben anlamıyorum. Galatasaray gibi büyük kulüp, Fener, Beşiktaş'ta hani bunlar ya o mutlu olacak. Tabii bir denge kurulacak da hani o mutlu olacak, bu mutsuz olacak kim iyisi oynayacak. Bunu zaten Okan Hoca gayet iyi yönetti. Bir de mesela şöyle bir şey hani konuştuğumuzda şu tip durumlar da oluyordu. Sohbetlerimize bazen olarak programlarda da işte orada Torreira var. Torreira varsa Hakan nerede oynayacak? Ya Hakan Torreira'dan iyi oyuncu.
Ona bakarsan Anlatabiliyor Icardi hani varken anlatabiliyor Osimhen hani- geldi. Hayır, Hayır, Icardi yani varken Osimhen geldi yani. Hakan varsa Sarıdam değerlendirin. da iyi oyuncu. Hakan %100. yani ben o şeyi anlayamıyorum yani. İşte %100. burada bu adamlar var ama daha iyisi var kardeşim yani. Hani Okan ben Hoca onu için anlamıyorum. oradaki kriter şuydu. Biraz daha geldiği zaman problem çıkartmayacak. Bunu Hakan Özel ya da başka bir isim özelinde söylemiyorum. Profil olarak gidilirken ve her oyuncuyu kullanabilecek. Kerem Demirbay 2 sezon önce ayrılmadan önce oynayamadığı son dönemler mutsuzdu. Berkan şu an oynayamadığı için mutsuz ve ayrılmak istiyor. Şimdi işte Okan Hoca'nın hatta 2 sezon önceki açıklamasını hatırlayın. Hani 11 kişi değil 12 kişi oynayacağız herhalde. Orta sahaya ihtiyaç var demişti. Ardından Lemina geldi. Şimdi orada planlamada net bir hata yapıldığı için zaten devre arasında bu kadar büyük isimler üzerinde konuşuluyor. Evet. Bu bir planlama hatası. Bu arada şimdi Ergen'i de gözlemliyorum. Çok dikkat şekilde dinliyor. Kafasından geçenleri şöyle ben tahmin ediyorum. Beşiktaş'ta yaşananları düşünüyor. İşte 20'ye yakın Yanlış futbolcu tahmin. satıldı. Satıldı. Olmadı yenisini al, olmadı yenisini al derken bu planlama üzerine yani Beşiktaş'ta da birazdan konuşuruz. Bu hatalar çok yapıldı. Hep bütün takımlarımızda yapılıyor yani bu planlama hataları. Çünkü şöyle bütün çözümleri Doğru alıp değil mi? 3 almak yerine 3 doğru almak yerine 10 tane acabalı alırsan sorun yaşıyorsun. Çünkü dur diyen yok. Bütün problemleri transfer üzerinden çözüyoruz. Olmadı yenisini al değil mi? Şimdi nasıl olacak ki? Kapatalım şeyleri ya. Böyle kafayı dönüp Florya'da altyapı öz kaynak. Diğerleri için de geçerli. Farklı bir noktaya gitti. Hayır kaçının U19'u bak 3 büyüklerin U19'u alt takımları kaç senedir şampiyon olamıyor mesela. Bu arada ilk yarıda en fazla yerde oyuncu kullanan takım Beşiktaş. Çıkarıp bakalım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir takım sezon başında çok ağır tempoya gireceği belliyken Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Türkiye Kupası vesaire sahaya çıkaracağın 11 ile kulübeden takviye olarak düşündüğün grup arasında bu kadar makas olmaz. Bu kadar uçurum olmaz. 14-15 tane üst düzey 11 oynayabilecek oyuncu planlama olur. Tamam çok yüksek maliyeti adam al ama işte onu aldığın zaman çözmüş olmuyorsun işte. Bir de Galatasaray'ın oyunu çok oyuncu odaklı bir oyun. Yani Evet. bir sistem var. Kim girip çıkarsa fark etmiyor diyebileceğimiz bir Değil. durum değil. Okan Hoca ön alanda oynayan, Oyuncu performansları belirliyor. Bireysel performanslar belirliyor. ön alanda oynayan bir teknik adam. Orayı seven ve ön alanda oynarken de orada agresif baskı seven bir adam. Atletizm seven bir teknik adam. Bunu kimle yapıyorsunuz? Osimhen'le yapıyorsunuz. Yunus'la yapıyorsunuz. Barış Alper'le yapıyorsunuz. Bunlar denklemden çıktığı zaman yerine ikame ettiğiniz oyuncularla oyun bambaşka bir yere gidiyor şimdi. İlkay, Icardi, Sane akıl olarak oyun aklı belki yukarı çıkıyor ama sizin oynamak istediğiniz şey oyun aklından ziyade tempo, fizik, Pas oyunu coşku, orası. baskı. Şimdi planlama hata oldu mu da dönüp şu olmuyor ya bu kadar planlama bu kadar harcadık ya bu hatayı niye yaptık hadi bunu bir masaya yatıralım olmuyor. Hadi 2 tane daha gelsin olmadı mı? 3 tane daha alırız yazın olmadı mı? Şimdi bu işin biraz kolaycılığı. Galatasaray'da Galatasaray'da başarı geldiği için olmayanlar çok Şöyle, dikkat çekmiyor bu sefer. bakın, Yani nasıl Olmayanların ne geliyor? kadar fazla olduğu başarıdan unutulmaz. kastımız şu. Zaten Galatasaray bu planlamayı biz Atletico Madrid, City ve sonrası için konuşuyoruz. Onun dışında elbette Yoksa- Rizespor'la, Kayserispor'la Kadro Gençler yeterli Birliği yani. oynanan genç maçlar da kıymetlidir, kıymetli rakiplerdir ama bunun için de bu milyon eurolara gerek yok. Gerek yok, evet. Onu konuşarak bu planı yapıyoruz. Tabii, o Alacaksa çok bir net. orta saha oyuncusu Galatasaray, Neves falan değil ben bilmiyorum son halini 2-2,5 yıldır şeyde oynuyor. Arap Yarımadası'nda Galatasaray'ın şuna tahammülü yok. Gelip takıma uyum sağlama mesela. Mesela Talisca'da Duran'da gördük. tamam, evet, Duran Kondisyon, örneği. Arabistan. kondisyon ve fizik olarak bekleme tahammülü yok. Çünkü alıp devre arası bahsettiğimiz rakamlarla hemen 11'e girecek. Nasıl bir adam ister orta saha? Şimdi Galatasaray oyunu ile Süper Lig oyunu arasında yani Süper Lig temposuna ayak uydurabilirsiniz belki ama Galatasaray temposuyla Süper Lig temposu farklı tempolar. Galatasaray temposu yukarıda bir tempo. Şampiyonlar Ligi oynuyor. O yüzden çok hazır dün de söylediğim gibi 3 tane ciğere sahip. Tamam mı? Yakın teması seven, topa sert, oyuna sert, çift yönlü oynayabilen bir modele gitmeniz lazım. Premier Lig oyuncularından bahsediyor. Bence doğru model çıkartabilirse orası işte. Ugarte'ki United'a lazım. Çok kolay transferler Çok değil büyük. bunlar yani Neves vesaire. Ama çok net. Dediğin Andre. çok doğru. Bak o isimler bu transferler bu maliyette yapılırsa da 24'de kaldıktan sonra Galatasaray'ın minimum bu Şampiyonlar Ligi çeyrek final yapması da Bak, şart yani. başka bir şeyi de değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi Torreira, Lemina önlerinde İlkay oynuyor bazen Yunus oynuyor vesaire. Şimdi buradan birini denklemden çıkartıyorsunuz. Aldığınız adamı kulübeye almıyorsunuz anladığım kadarıyla. Direkt 11'e. Direkt Lemina'nın 11. yerine. Şimdi burada başka bir denklemi bozmak zorunda kalıyorsunuz. Lemina stoper de oynar bakışının doğru bir bakış olduğunu düşünmüyorum. Onun nasıl Niye? yansıması olur oyuna Oynuyor. takıma? Eyvallah oynuyor. Ben bir şey demiyorum. Oynuyor da. Ama şimdi siz üst düzey stoperiniz 2 tane. 3 yok.
2 tane. Şimdi olmaz, Galatasaray'ın hedefi büyük. Bir tanesi ne bir şey olduğu andan itibaren futbol oynuyoruz. Kart var, sakatlık var, bir sürü var, istemediğimiz olaylar ama yaşanabilme ihtimali de olan Singo'yu da olaylar. çekme ihtimali yüzünden böyle bir Bak, karar ver abi. Ama Singo da yok denklemde. O kadar ağır maç oynandı. O kadar böyle Hiçbiri önemli maçlar oynandı. O yüzden hani nasıl olsa Lemina'yı stoper oynatırız mantığından ziyade bence biraz daha alternatifi, ben orta saha alternatifleri var bence Galatasaray'ın. Sanki biraz arada- daha stoper sol ya da işte sağ neyse bir stoper beklentisi olmalı diye düşünüyorum. Ümit Akdağ ismi yine, Beraldo. Sen dedin ya stoper isimler. Ben de gündemdeki isimleri not ettik tabii. Salisu gibi isimler var. Süper Lig'de ilgilenilen örneğin Deniz ismi. Bunun dışında senin bahsettiğin Ümit Akdağ ismi, Taha ismi çok konuşuluyor ama kulüplerin bonservis bedelleri şu an bu fiyatlarken yani 8 milyonlar 10 milyonlarken Süper Lig'den Galatasaray'ın bir oyuncu transfer etme ihtimali yok. Örneğin Deniz Almanya'dan, bunun dışında İspanya'da Sevilla'dan takip ediliyor. Galatasaray'da takip ediyor. Göztepe'de iyi performans gösteriyor. 2004'lü bir oyuncu ama istenen bonservis bedeli 10 milyon euro olduğu sürece devre arasında potansiyelinin nereye ulaşabileceğinden emin olmadığınız bir oyuncuya 10 milyon yatırmak çok doğru bir hamle olmaz. O yüzden orası soru işaretlerinden biri. Eğer düşerse beklenti bonservise o zaman hamle gelebilir. Ama ben Galatasaray'ın bir 10 gün içinde, hatta daha kısa sürede de olabilir, burada gurbetçi genç bir oyuncuyu kadrosuna katmasını bekliyorum. İlk transferini böyle yapmasını bekliyorum. Gurbetçi, hani tırnak içinde Genç. no name. 2004 ve sonrası doğum yılına uyacak genç oyunculardan biri. Zaten görüşen oyuncular var. İşte Can Armando Üner var biliyorsun. Bunun dışında Umut Tohumcu var. Bu tarz genç oyuncuları ben kadrosuna katmasını bekliyorum Galatasaray'ın. Hakan Çalhanoğlu konusu tekrar böyle alevlenmeye başladı. Yani Devre arası mümkün değil. Şu an bir iletişime geçilmedi. Direkt söyleyeyim. o devre arası olacak. bir Sezon transfer sonu değil. itibariyle eğer Hakan da ayrılmayı kabul ederse Galatasaray girişim yapacak. Transferin son günü yapılan görüşmede 30 milyonluk bir talep olduğu için kulübünden adım atılamadı. Ama eğer sezon sonu Hakan ayrılmayı kabul ederse, ki Hakan bence futbolu Galatasaray'da bırakacak. Aynı İlkay Gündoğan'da yaşanan süreçte olduğu gibi Galatasaray sezon sonu itibariyle Hakan konusunda bir girişim yapacaktır. İlkay önümüzdeki yılda sözleşmesi var. Devam edecek abi. Şimdi İlkay sezon başında alındı. İlkay alırken böyle neyi planladı mesela Galatasaray? İlkay'ı almış bir Galatasaray devre arası bir daha üst düzey bir orta saha daha istiyor mesela. Bu kadar sakatlık üst üste bence o biraz etkiledi abi. Ama şimdi yaş itibariyle bunun biraz daha planlaması Şu an zaten planlamada şu hata var. 2004 ve sonrasında doğan oyuncu kriterine Galatasaray'da uyan isim yok. Evet, zaten kadroya giremeyen oyuncular, örneğin işte Yusuf Demir gibi isimler. Yusuf Demir'in Galatasaray kariyeri aynen bitiyor. gidecek. Çok net konuşuldu. Onun dışında Berkan'la ilgili bir takım haberler çıktı. Berkan'ı Okan Hoca da takım arkadaşları da kalması yönünde bir ısrarı var. Sezon sonuna kadar en azından kalmasını istiyorlar. Ama Berkan şu ana kadar herhalde 65 dakika oynadı. Taraftarlar arasındaki o bağ bir türlü kurulamadı Berkan'ın. Bazı oyuncularda bu oluyor. Örnekleri var bunun Evet, takımda. doğal olarak oynamak istediği için de Galatasaray'ın da ufak da olsa bir bonservis bedeli beklentisi var ama ben orada bir orta yol bulunacağını düşünüyorum. Berkan Galatasaray'da ikinci yarıda olmayacak. Ahmet Kutucu konusu durumu biraz belirleyecek. Sezon başında hiç faydalanamadığınız bir oyuncu. Kupa maçındaki iyi performansı sebebiyle kalmalı mı derseniz çok büyük soru işareti. Onu da talipleri olduğunda haberler gördük, yaptık, okuduk, Konya Spor konuşuyoruz, talibi. evet. Ama Galatasaray 6 milyon euro bir bedel ödedi. Eğer 6 milyon euroluk bir teklif gelirse kabul edebilir. Bunun dışında Galatasaray kabul etmeyi düşünmüyor. Vallahi 6 milyon euro veren çıkar mı devre arasında? Süper Lig'de Kutucu'ya? çıkmaz. Süper Lig'de çıkmaz ama biraz belki Almanya tarafından bir teklif gelebilir diyeyim ben. Burada Sohbet devam ederken ben de eğer Galatasaray son gün Hakan'a 30 milyon ya da 30 milyon istendi Evet. Hakan için ve Galatasaray bunu kabul etmedi. Şimdi şöyle Yaz transfer döneminden Tabii yaz bahsediyoruz değil mi? transfer dönemi. Şimdi siz kendinizi Inter kulübünün yerine koyun. Hakan en değerli oyuncunuz. tabii. 2-3 yani. Lautaro 1, Barella Hakan'dır herhalde. İlk 3'e kesin girer Hakan. Ben Hakan'ı satarsam kimi alacağım? Hoş bir Hırvat oyuncu aldılar. Sučić diye. O da gayet iyi gidiyordu. 2, hani bunu düşünüyor olması lazım Galatasaray'ın. 2, şöyle bir şey var. Orta saha opsiyonlarını yazdım. Oldu da biz sezon başına gitseydik ya da biraz da iyi transfer dönemine gitseydik. Hakan gelseydi. Torreira, Hakan, İlkay. Hakan, Lemina, İlkay. Torreira, Lemina, Hakan. Müthiş bir... Her seçenek Ya İlkay bak, evet. İlkay niye Evet, sakatlanıyor? Tık, evet tık. İlkay niye... Bak Saray'a girmedim. Ya Saray'a hiç girmedim. Saray'a yazmıyorum yani. Unutmadan sonra Saray'la ilgili de bir Ha, bilgi vereceğim. çünkü İlkay niye sakatlandı? Biraz benim gördüğüm kadarıyla zorlanma. Aşırı yüklenme, evet. Erken Ben döndü. Torreira'nın yorgunluktan, Kocaeli maçı yorgunluktan ayağına kramp girdi. Ben ilk kez Torreira'nın yorgunluktan, yani buralarda üst düzey kulüplerde kusursuza yakın transfer yapıyor olmanız lazım. Sevgili Ergin'in söylediği gibi
lig maçı için Hakan'a gerek yok zaten. O ayrı bir şey. Ama ben dün de bir hesap yaptım. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Eğer Galatasaray iyi bir orta saha alsaydı, 6-8 oynayabilen Hakan tipinde bir orta saha alsaydı, bugünü 30'u, 20, 25'ü neyse sezon başı kiralama, satın alma opsiyonu kiralamayla bir oyuncu alsaydı, bugün Galatasaray hem Monaco'yu yenmişti, hem Saint-Gillois'u yenmişti ve Şampiyonlar Ligi'nde yanılmıyorsam 15 puanı vardı. İkinci sıradaki 15 puanı olan takım da Bayern Münih. Yani bak, bir oyuncu seni sıralamada ne kadar aşağı atıyor. Ve o durumda olsaydın şu an transferde çok net adımlar Oho, atardın. şu an Niye? zaten- Bu arada bunun belli Ona biraz olacak. Yani bak- Icardi de etiketti ama performans olarak. Evet. Beklentinin Çok altında kaldı. yani Gol Şampiyonlar olarak Ligi evet, için- rakamsal olarak evet. Ama öyle. Hakan da tek para değildi herhalde mesela. Ben şöyle hissettim. Okan Hoca da öyle aman aman bir gönüllü değildi Hakan Çalhanoğlu Son için. gün Bana Geçen sorarsan sene son zaten. yaşanan süreç de etkili oldu. Her ne kadar maddi destek de son gün gidildi zaten. Evet ya, çok da gönüllü değildi yani Okan Hoca, yani planları Hakan değil, içerisinde. hani Hakan o- Yoksa Hakan gelmek istiyordu, Galatasaray alırdı Hakan'ı. Arjantinli bir orta saha atıyorum. Yani Venezuela Evet. diye bir, hani Hakan çok gündem diye söylüyorum. Hani yoksa ya oraya o tipte, yani 25-30 milyon euro bandında o tipte, işte Hakan'a yaş 30 diye belki verilmek istiyor. Anlayabiliyorum ama Hakan olmadı, başka bir oyuncu olur. Ben sana buradaki opsiyonları saydığımda tabii çok net. ve benim şahsen üzüldüğüm konu şu. Ya tüm takımlarımız, bizi hepsini çok seviyoruz ayrı da. Ya şimdi Galatasaray Lig'de son 3 yıldır şampiyon. Değil mi? Yani bu işte ilkokul, ortaokul, üniversite gibi artık en üst seviyeye geldin. Yani burayı da artık senin Şampiyonlar Ligi için sen kadro kuruyorsun. Doğru. Buraya gelen Sané lig için gelmiyor zaten. Şampiyonlar Ligi için geliyor. Osimhen de Şampiyonlar Ligi. Sen Şampiyonlar Ligi için oyuncu alırken Şampiyonlar Ligi için kuracağın kadroda kusursa yakın olmalı. İmkan yoktur. Bir şey demem ama sevgili Kutlu'nun aktardığı kiralama yoluyla alabiliyorsan keşke bir orta saha oyuncusu alsaydın. Yani. Keşke alsaydı ama ben yakından takip ettiğim için ben Okan Hoca'nın çok kalabalık ve oynatamadığı zaman mutsuz olacak oyuncular olabileceğini düşündüğü için genelde tercihlerini bu yönde kullanıyor. Hoca sorun sevmiyor. hocanın öyle bir hassasiyeti var. İşte bu iyi değil. Güçlü figürlerle çok güçlü- karşıya gelmek istemiyor. Yani- Yani, çok sevmiyor o işleri. Icardi konusunda Sorun da bunu çıksın anlıyoruz değil mi? istemiyor. Hani hep ne diyor? Mutsuzluk yaşamasın. Hatta eleştiriliyor. Deniyor ki işte ya kardeşim, yani bir takımda bir oyuncunun mutlu ya mutsuzluğu önemli değildir. Takımın başarısı önemlidir ama hoca bireysel olarak bunu çok Ama bak şu yüzden Kerem lazım. Demirbay'da aynısı yaşandı. Bak Kerem Demirbay sonuçta. Birebir yaşandı. Monaco'da maçında oyuna giren Monakolu oyunculara bakın. Saint Julius maçında oyuna giren oyunculara bakın. Sahadaki oyuncularla işleyen plan devam ediyor bu hamlelerle beraber. Mesela kenardan gelen adamlarla sistem, hamle, oyun, fizik olarak düştün mü adam giriyor, fiziği tekrar dengeliyor. Yani biz bu işi yaparken, rekabetin içerisine girerken kulübe olarak, takviye olarak düşündüğümüz adamlara çok fazla güvenmiyoruz, güvenemiyoruz. Bu sadece 6-7 oyuncunun sorunu olamaz. Yani şöyle... Teknik adam bakışı. Yani orada bir tane oyuncu olsun, dersin ki ya mutsuz, oynamak istemiyor, seviye olarak, mental olarak düştü. Ama genel olarak kulübelerimizde bir maç temposu problemi varsa Abi bunu Yusuf Demir'i mi çözmemiz oturtmak lazım. kolay, Hakan Çalhanoğlu'nu mu oturtmak kolay? Kimi? Bak ben direkt soruyorum. Yusuf Demir'i mi oturtmak daha kolay kenarda, Hakan Ama Çalhanoğlu o mu? zaman ileriye gidemezsin Evet, ki. gidemiyorsun O zaman zaten. ileriye Ben gidemezsin. şu ana kadar olan tercihler üzerinden sadece Sen- kendi görüşümü söylüyorum. Tabii, Ben tabii. Okan Hoca bu profil tarzı. Çok doğru tespit olduğunu düşünüyorum bu arada. Çünkü Ben senin tercihler yaptığın. hep bu şekilde gitti çünkü. galiba. Ben şeye çok karşıyım ya, genel olarak aman işte Hakan üzülecek, aman Torreira üzülecek. yapı meselesi. Ya bugün Yani bazı hocalar, bazı insanlar diyelim, tamam. bazı konularda hassasiyet. ben şahsen hocanın sezon başı bir orta saha transferi istemediğine inanamıyorum. Yani Okan Hoca'nın direkt açıklaması var abi. Bu kadro benim için yeterli. Bundan sonra öyle mi? Ben görev onu bende dedi. kaçırdım. Ciddi misin? Bir de söylediğiniz rakam yüksek. Çünkü Singo 30, Osimhen 75, Uğurcan 30 27, küsür evet. neyse ya da 27 neyse. 75 milyon Osimhen. Şimdi 130 milyon abi. bak şu inanılmaz bir paket, maaşlar hariç. Bir de şimdi orta saha bir 30 daha falan. Bir 30 daha. Peki gelir nerede? Ama şunu da gördük değil mi? Osimhen transferinde biz burada ne konuşuyorduk? Birçoğumuz diyorduk ki ya bu kadar para verilir mi? Deniyorduk. Yani diyorduk, çok yüksek buluyorduk. Doğru. Ama doğru oyuncuya doğru transferde verileceğinin ispatı Osimhen. Ama işte her transferde bu kadar verimli başarılı olur mu? Ben gibi bir oyuncu 75'e değil şu an 120'ye bile alamazsın. Yani şöyle, dünyada bugün Osimhen ya Bilmiyorum. o kadar da değil, şu kulüpte şu takımda oynayamaz diyebileceğimiz bir takım var mı? Herkes de oynar. Her yerde oynar. Dünyanın en iyi takımını koyun şuraya, golcüsü olarak koyar oynarsın. O ekstra bir oyuncu yani. Ekstra bir Bir de oyuncu. şey, mesela şimdi çok enteresan Kutlu'nun verdiği bilgi.
İşte diyor ki Okan Hoca hani böyle çok fazla kalabalık istemiyor gibi bir ifade kullanın kadroda. Sorun çıksın istemiyor abi. Anlıyorum. O, evet Ama yani. Okan Hoca dünyanın en büyük kulübünde futbol oynadı. O dönemin Inter kulübünde futbol. En büyük derken en geniş kadrosunda, en pahalı kadrosunda futbol oynadı ya. Nasıl Inter'li olduğunu hemen Bak, anlıyorum. bak golcüleri söylüyorum. Ronaldo, Vieri, Recoba, Ventola falan vardı yani. Zamorano vardı. Okan Hoca şans bulamıyordu. Girdiğinde de hep etki ediyordu falan. Yani dolayısıyla Galatasaray'da büyük kulüp yani. Ben yani geçen sene mesela oyun tarzıyla ilgili çok ciddi hataları vardı Okan Hoca'nın Avrupa ile ilgili. Yani onu büyük hoca Liverpool'a karşı düzeltti. Daha taktiksel, daha stratejik bir oyun oynadı. Ama hem senin söylediğin Okan Hoca'nın açıklaması ben atlamışım onu görmedim. Bu kadro bana yeterli ifadesi. Abi ne Fener'e, ne Beşiktaş'a, ne Galatasaray'a hedefler büyükse, ne Trabzon'a hedefler büyükse, Avrupa'da işte Avrupa Ligi ise, Şampiyon Ligi ise kadro yetmez. Hiçbir Alır, zaman Yetmez. alır, geniş Bak tutarsın değil mi? büyük kulüpler niye işte bu yüzden sürekli kadrolarında sürekli derken bir oyuncuyu bile devre arasında Ya Real değiştiriyor. Madrid'de aynı mevkide kaç oyuncu var mesela değil mi? Efendim? Real Madrid'de aynı mevkide kaç oyuncu var? Tabii ki geliri aynı seviyede olmayabilir ama alabiliyorken almamak çok büyük Abi hata. gelirden Aynı şeyi ben Fenerbahçe için de söylerim. Fenerbahçe için de Hakan geldi. Fenerbahçe de almadı. O da çok büyük Abi hata. yedek kulübesine bak ama. Yusuf Demir 6 milyon euro. Ahmet Kutucu 6 milyon euro. 12 milyon euro senin yedek kulübesinde İşte oturuyor. o Göya harcama yapmak istemiyorsan eğer 12 milyon euro senin zaten kulübede ve hiçbir getirisi Ya yok şu bu anda. işler şimdi zaten hani doğru oyuncuya doğru miktar dedik ya, Ahmet Kutucu yanlış örnek. Yani Hayır, o olabilir. niye yapıldı Bir şey o söyleyeceğim. transfer Hayır, bir o şey zaman? söyleyeceğim. Ya, şimdi şöyle sanki her kulüpte transferde %100 başarı sağlıyor tabii değil. ki canım. Ahmet Kutucu Eyüp'te oynarken çatır çatır top oynuyordu. Doğru mu? Müthiş top oynuyordu. Aldın, tutmadı. İşte büyük takımların da zaman zaman yatırım yaptığı futbolcular tutmayabilir, baskıyı kaldıramayabilir. Bunlar ayrı şeyler. Ancak bazı oyuncular vardır ki garantidir o. Yani eğer olağanüstü bir durum olmazsa Osimhen garanti. Yani 80 milyon ama garanti adamın Leroy ne Sané vereceği abi, belli. yıllık Sané yatırım para. garanti, Hakan garanti, Torreira garanti, Davinson Sanchez garanti, Ederson garanti, Onana garanti. Hani acaba falan yok. Hani bir sakatlık Allah korusun olmazsa vereceği şey belli. Biraz parası yüksek, evet kabul ediyorum. Ama alacağın katkı Ben şöyle belli. Galatasaray'a şöyle toparlamak istiyorum. Özellikle şimdi izleyicilerimizden de Fenerbahçe Beşiktaş konusunda da çok fazla Son bir mesajlar Gabriel geliyor. Saray'la ilgili bir şey ekleyeyim mi? Tabii ki. Şimdi oynamadığı için mutsuzluktan bahsediyoruz ya. Mesela Gabriel Saray şu an az forma şansı bulduğu için pek mutlu değil. Ne yapacağız ama 15 kişi çıkamayız ki sahaya. Ya bir şekilde burada ki Okan Hoca iletişimi Bu arada problem iyidir yani. çıkartmıyor. Ha, Ama kendisinden bildiğim için Okan mutsuz. Hoca bu O zaman ne işleri yapacak? iyi yönetir bu arada Performans yani. verecek. Tabii. Ama şöyle bir şey bak naçizane. Şimdi Sara'nın yerine kim oynuyor mesela diyelim? Torreira, Lemina. Torreira. Hadi Torreira garanti diyelim abi. Lemina oynuyor. Şimdi İlkay oynuyor. oyuncu bence kendini kıyaslar der ki hani benden iyi mi? Benden ne kadar iyi? Sen öyle bir oyuncu alırsın ki ağzını açamaz. Yunus da ondan iyi. Ben Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Şimdi sen öyle bir orta saha oyuncusu alırsın ki Lemina, Sara Orta saha ile ilgili yakın sen oyuncular bunlar. Tabii farklı tipte oyuncular ama yakın oyuncular. Kıyas kabul edebilir kendi içinde oyuncu ama sen gidersin işte Hakan hani çok konuştuğum için. Hakan'ı almış Sara oturacak yani hani Sara bile bunu tabii ki üzülür eder falan ama Vallahi. sonuçta İtalya Ligi şampiyonunun oyuncusu, Şampiyonlar Ligi finalist takımın oyuncusu, milli takımın kaptanı. Hani oyuncu kendisinden iyi oyuncu oynuyorsa çok fazla tepki vermeyebilir. Şunu Ama abi yakın görüyorsa tepki verebilir. şunu çok ufak ekleyeyim. Oyuncunun çıkarttığı bir problem yok. Sadece oynamadığı Tabii için tabii yani. biraz mutsuz. Bu da belki performansına pozitif Bu yansır. arada şimdi bak izleyiciden bahsedince Almanya'dan da yine yazan izleyicilerimiz var. Yine Nuri Akgün bizim sürekli izleyicilerimizden, Almanya'da yaşıyor kendisi. O da mesela Hakan Çalhanoğlu konusunda demiş ki hani bana göre Hakan Çalhanoğlu küstürüldü. O konuda süreci yönetemedi. Ama Hakan çok uzun sürmez Galatasaray'a gelecektir diye Hakan, düşünüyorum. tabii tek Şeklinde orta saha mesajı var. değil dünyada. Hani bulunabilir ama konu hani hep Hakan üzerine gitti. Hakan küsmedi onu söyleyeyim. Ama şu var, ben şöyle Ha, bir bak, özet bak, yap- ben şey söyleyeyim. Ben Galatasaray ne zaman aramıştım kaptanı. Fenerbahçe için sormuştum. Bir şey yok demişti abi. Söyledim Galatasaray'la ilgili defter kapandı dedim. O defter kapanmaz demişti mesela. O yüzden Senin söylüyorum. söylediğin şeyde. Hakan'ın bir küslüğü olmaz Galatasaray'a. Kişiler dışında da. Hakan Evet. Galatasaraylı. Yine bak demiş ki yine Nuri Akgün, Senat Bey'in söylediği gibi bence Galatasaray sezon başında alsaydı şu an Şampiyonlar Ligi hiç bu hesapları yapmak zorunda kalmazdı demiş. Ben de şöyle bir şey yapmıştım, yorum yapmıştım geçen programda. Beraber değildik. Yani eğer İlkay ve Sané, bildiğimiz İlkay ve Sané performansının %80'ini
gösterseydi bunların hiçbirini konuşmaya gerek kalmayacaktı. Ben ona Ama bir ek yapayım. sakatlıklardan dolayı performans düşüşleri oldu. O yüzden sıkıntı yaşandı. Monaco ve Saint-Gilloise maçında Galatasaray'ın 11'inde forvette kim oynuyordu? Yani mesela Saint-Gilloise maçı Icardi. Evet. Şimdi Icardi çok büyük golcü. Bence de kalmalı. Ama Osimhen'le oynayan oyunla Icardi ile oynanan oyun arasında çok büyük bir uçurum var. %100. Çok büyük bir uçurum var. Galatasaray'ın oyunu Osimhen'in oynadığı oyun. Galatasaray'ın oyunu atletik oyun. Icardi çok büyük bir oyuncu. Ceza sahası içi golcüsü. O yüzden Saint-Gilloise maçında aradığınız oyuncu orta sahadan daha fazla biraz daha Osimhen'de. Monaco maçında hani oyunu size getirecek oyuncu biraz daha Yunus'tu. O yüzden Galatasaray'ın biraz oyuncu profili üzerinde tartışılması gerektiğini düşünüyorum isimlerden bağımsız. Evet. Galatasaray'a bu şekilde noktayı koyuyoruz tabii.